Türkiye 2019 yazına yangın söndürme uçakları olmadan girdi. Tamı tamına 36 senedir Türkiye'deki orman yangınlarına Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçakları müdahale ediyordu. Bu yılda tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi Orman Bakanlığı yangın söndürme uçağı ihalesi açtı. Yine ihaleye sadece Türk Hava Kurumu katıldı ve haliyle ihaleyi kazandı. Ancak daha sonra ihale iptal edildi. Orman Bakanlığı 2020 senesinde sadece helikopter kiralamakla yetinmişti. Yurt dışından kiralanan 18 yangın söndürme helikopteri ülkenin çeşitli noktalarına konuşlandırıldı. O helikopterlerden birinin Ukraynalı pilotu geçtiğimiz günlerde otel odasında ölü bulundu. Bu tür felaketlerde her zaman her olay komplo teorilerine açık olduğu için bu olay üzerinde durmayacağız. Günlerdir yetkili insanlardan kafa karıştırıcı açıklamalar geliyor. THK'ya göre 5 adet CL-215 tipi uçak yangına müdahale etmek için hazır bekliyor. Ancak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu uçakların arızalı olduğunu, motorlarının yağ kaçırdığını, hatta bazılarının motorlarının dahi olmadığını söylüyor. Bu tartışmalar sürerken bir milletvekilimiz Türk Hava Kurumu envanterindeki 2 uçaklardan birinin 18 Haziran 2020'ye kadar geçerli uçuşa elverişlilik sertifikasını kamuoyu ile paylaştı. Diğer yandan tüm bu tartışmalar devam ederken THK uçakları adeta gövde gösterisi yaptı. Ne yazık ki ülkedeki orman yangınları dahi siyasi bir tartışma konusu haline geldi. Türk Hava Kurumu 36 senedir Orman Bakanlığı ile koordineli olarak yangın söndürme uçakları işletiyor. Artık bir ikon haline gelen CL-215'ler Kanada yapımı ve dünyanın farklı yerlerinde hala kullanımda. 1968 yılında üretimi başlanan CL-215'lerin üretimi 1990 yılına kadar devam etmiş. Toplam 125 adet mevcut. Yani en iyisinin bile 1990 yapımı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak doğru bakımlarla Kanada, Yunanistan ve İspanya olmak üzere pek çok ülkede söndürme görevlerinde aktif olarak görev yapıyorlar. Türkiye'deki durum. Diğer taraftan bakanlığın son 2 yıldır ihalelerde şartnameye minimum 5000 litre su kapasitesi şartı koyduğu ve bu nedenle 4900 litre kapasiteli Türk Hava Kurumu uçaklarının ihaleye katılamadığı da iddia ediliyor. Bir diğer eleştiri konusu da Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme araçlarını kullanacak tecrübeli pilotların 2019'da kuruma kayyum atanmasından sonra işten çıkarılmış olmaları. Kayyum heyeti tarafından görevden alındığı söylenen Bayram Duman, aynı televizyon programında yaptığı açıklamada "Biz 100 litre yüzünden ihaleye alınmadık. 2020 ve 2021 yılında uçaklarımız kullanılamaz deniliyor. Hayır, bu uçaklar her zaman kullanılabilir," dedi. Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçaklarının hangarda çürümeleri, 100 litre gibi az bir kapasite eksikliği nedeniyle ihalelere katılamamaları ve tecrübeli pilotların da kayyum yönetiminin gelmesiyle birlikte işten çıkarılmaları başlıca eleştiri konularını oluşturuyor. Sonuç olarak hala günlerdir ormanlarımız, canlarımız yanıyor. Ağaçlar, ormanlar bir şeylerin kurbanı oluyorlar. Ormanları korumak ve onları savunmak da bir vatan savunması değil mi sizce de?